Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Bir günlük işler videomuzda yine sizlerleyiz. Günlük işler serimize devam ediyoruz. Şimdi hayvanlarımızın bakımını çekeceğiz. Gene her zamanki bakım videosunu. Biliyorsunuz Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Biz de bu videoyu Ramazan'ın ilk gününde çekiyoruz. Sizlere iftardan sonra izleyecek güzel bir video olsun diye. Herhalde bunu ya ikinci gün ya üçüncü gün iftardan sonra izlersiniz videoyu. Şimdiden Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. İşimize başlayalım yavaş yavaş, fazla da uzatmadan konuşmayı, sizi sıkmadan. Şimdi hayvanlarımız içeride, biliyorsunuz. Biz tabi bundan, ben çocukluğumda kaç yaşındayken, ben işte 7 yaşında falan oruca başladım. 7-8 yaşlarında tam anlamıyla tutmaya. O zaman da Ağustos ayına geliyordu. En sıcak aylara geliyordu. O zaman hatta silaj biçtiğimiz, mısır biçtiğimiz günlere denk geldiğini ben biliyorum. Ama şimdi inekler içeride. Otlara da gelmiyor, samana da gelmiyor, silaja da gelmiyor. O yönden iyi en azından. Yazın hem tutması zor oluyor hem de sıcak olduğu için hava. İş olduğu için. O niye kalkma diye. Sen bu tarafı seyir, ben. He? Kalk kızım. Hadi. Şşt. Kalk. Hadi. Tamam. Evet. O ineğimizin doğumu biraz yaklaştı. Akşama sabaha doğurur. O yüzden kalkmakta biraz sıkıntı çekiyor hayvan. Haliyle buzağının ağırlığı, içindeki eşin ağırlığı falan filan, suyu derken 70-80 kilo bir ağırlık fazlası oluyor hayvanda. Hışt. Kargalar da gene başlamış çalı getirmeye. Ya biraz çok zeki hayvanlar da biraz da çok da salak hayvanlar. Şöyle ağacın üstüne koyuyor odunu. Odun düşüyor. Gene geliyor koyuyor. Gene düşüyor, gene koyuyor. Bak buraya da yapmış. Ben ellemedim. Aslında olmaması lazım. Çünkü karganın getirdiklerine inanamazsınız arkadaşlar, görseniz. Jilet bile gördüm yani, getirdiği şöyle bıçak. Tabi getiriyor buradan düşünce hayvanların samanın içine. Sıkıntı oluyor. Üst. Bunun ayağı bağlı. Şimdi belki sorun olur. Çözmedik hala. Doğurduğunda bacakları açılacaktı. Açılır gibi oldu. Biz de bağladık öyle. Yani hayvanın bacağını falan sıkmıyor. İp de uzun bir ip. O da kısa bir ip değil. Emniyet amaçlı öyle duruyor. Bugün gübre biraz fazla. O da şu yüzden sabah saat biz 10'da çıkıyoruz ahırdan. Öğlen bir daha giriyoruz saat 11.30-12 gibi. Çıkarken otlarını verdik. Bir daha girmedik öğlende. O yüzden gübre biraz fazla gözükebilir. Oruçta daha iyi atıyorum ki gübreyi. İçerisi dolu olunca, boş olunca sıkıştırmıyor. He? Bana her ay aynı, sıkıntı yok.
Silajlarımız burada. Silajları doldurma çekemiyoruz artık. Genelde sabahları dolduruyoruz arkadaşlar. Akşamlar çünkü 2 kişi olduğumuz için iş sıkışıyor. O yüzden. Şunlar buradaki buzağların. Bunlar içerideki danaların. Bunlar da ineklerin. Bunları hafiflettik. Gelse 30 kilo gelir bir tanesi. Hafif yani, ağır değil. Önceden 3 çuval yapıyorduk. Ağırdı. 4'e çıkarıp biraz daha miktarını azalttık çuvaldaki. Hayvan başı tahminimce 7-8 kilo silaj. Ondan sonra süt yemi, biraz saman, biraz yulaf otu akşam çıkarken. Bizim rasyon böyle. İki çuval bir tarafa, 2 çuval bir tarafa. Toplamda 4 yarım çuval. Oha. Beş çuval da silaj olsa yetiremiyorum arkadaş. Evet arkadaşlar, şimdi buzağı ahırımıza geldik. Burada buzağlarımız, düvelerimiz ve 1 yaşındaki besi danalarımız var. Bunlar yeni doğdu. Şu 5-6 doğumcu bir inekten doğdu. Bu da en baştaki, girişteki, onu sağarken de falan içeride sağımda gösteririm. O düveden doğurdu. Bunu içerideki bir tane kırmızı dana vardı. Onu videolardan bulabilirsen koy. Hani burada Erdi'den almıştık bir tane dana. O danaya çekmiştik. Görüyorsunuz, akbaş güzel bir dişi dana çıktı. Dananın boyutu da falan iyi düveye göre. Kendisi doğurdu, hiçbir ellemedik, müdahale etmedik. O dişi akbaş, bu dişi akbaş. Bu zaten bizim simental düvenin danası. İşlerinde zaten belli oluyor, rengi farklı. Bu da o gönderdiğimiz siyah ineğin danası, akbaş erkek. Bu dişi, bu erkek. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu dışarıdan içeri getirdiğimiz Holstein danamız. Holstein. Bunda kırmalık da var, biraz simental. Bunu çektik arkadaşlar. Bunu ben şu danaya çektim. Simental danaya. 1 ay falan oldu. Bu aya falan gelmedi. Herhalde tuttu tahminimce. Bu kurbanlık. Onun fikrimiz aynı, değişmiyor. Dedim ya, isterse damızlık fiyatları 100.000 lira olsun inek. Bunu gene çekmem. Çünkü pek boyu da yok. Çabuk da etlenmiyor arkadaşlar. Akbaş olmasına rağmen. Mesela yanındaki Holstein'e hiç yem vermiyorum şu anda. Kestim onun yemini. Şey yapsın diye. Zaten damızlık olacak. Etlenmeye gerek yok onda. Yağlanmasın diye. Buranın suyu salma sistem. Buraya düşünmedik hiç suluk, ama buraya yapsak kırarlar. Çünkü alan dar burada. Yemlik olarak. Şşt. Şşt. Ama
huyu çok pis bir dana arkadaşlar. Yani var ya, önüne adam sokmuyor. Bizim şeritçi önüne sokmuyor yani hiçbir şekilde. Onu önüne soktum mu vuruyor. Şeritçi dediğim kişi de arkadaşlar amcam. Ona biz neden şeritçi diyoruz? Kemik testeresindeki kemik işini yaptığı için ona şerit deniyor makineye. Biz de ona şeritçi dedik. Arada öyle şeyini söylüyoruz. Bakın 3 kişilik yerde yatıyor. Altına talaş atıyorum, saman atıyorum, gene gidiyor kendini pis ediyor. Şimdi bu önündeki süpürdüğüm samanı zaten altlarına atacağım. O yüzden yanına süpürdüm hayvan. Önüne sokmuyor bu şeref. Öyle bir hayvan yani. Bugün pek yememişler. Ya sabah suyu tam içmediler. Bak bak. Şurada bekle, kurbandan sonra ben seni dibe alacağım. Ya oğlum dur. Vurmak da istemiyorum. Bunları altlarına atıyoruz sonradan. Kaç. Şşş. Vallahi vururum bak, git şuradan. Acımıyor insan ha. Sopam neredeydi? Sopam neredeydi? Hadi gel. Yanaş. Sopayı gördün mü öyle artistik yapamaz. Bugün bayağı bir saman yememişler. Normalde bu kadar önlerinde olmuyordu. Altlarına talaş atınca şey yapmıyor arkadaşlar hiç. Altları ıslanmıyor hayvanların. Üst. Zaten hayvanın altı ıslak olduğunu anlamanız için şu yanları şöyle yolunur. Yan tarafları böyle tüy dökmeye başlar. Eğer öyle bir hayvan görürseniz ki bilin ki yani ıslak yerde yatıyordur. Ne kadar ufacık danalar, ne kadar işemiş ya. İşte bu ahırda meyil yok. Meyil olsa su aşağı kadar gider. Burada var da, şuradan aşağıda var da burada yok. Üst. He, dikil dikil suyunu içmesen ondan sonra sabah beklersin sabaha kadar. Bunların biri sabah, şu da akşam. Sularını içtiyseler. İçtiler mi? Yok, bir tanesi içiyor. Şşt. Sarpıyla güzel yeni getirmiş. Alalım abi. Bir tane kalmış, o da içsin. O da içti. Tamam. Şimdi altlarını sıyırmadım. Bu bizim deli dana biraz adam yabancılıyor. Birini gördüğü zaman geri çekiliyor. Su içmiyor. Bak şimdi su içmeye başladı. Yapacak bir şey yok. Sabah içersin.
Altlarını temizlemeye devam edelim. Normalde sularını açıyorum altlarını temizlerken. Onlar içiyordu. Allah'tan bu sene öbür tarafı yaptık ama daha kurban alamadık o tarafa. Bu hastalıktan dolayı. Olsun, gene de öbür danalarımızı koyduk oraya. Şşt. Siz söyleyin. Kurbanlıklarımızı koyduk. 2 tane büyük danayı. Bak neresi sıçmış. Hayvanın yeri geniş olunca da böyle bir sıkıntı oluyor. Dönüyor önüne sıçıyor. Geç. O araya vereceğim. Hah, gel. Gel. Şşt. Normalde bu yukarıda olması lazım. Bu ufak erkek olan. Öbürsünün yerini hiç bozmadım. O ortada tek başına takılsın orada. Deli bir şey biraz. Çünkü. Şşt, hadi. O sen ne duruyorsun burada şey gibi ya. Elektrik direği gibi. Şimdi şu ufak buzağlara saman vereyim. Ses 1-2 deneme. Kontrol. Şunlara da çünkü biraz saman silaj veriyorum ya. Şşt, şşt. Kaç. Bak şu silajı vereyim, kaç. Bu sefer erken ucuz yırttık ha. Vallahi. Oha. Hışt. Şimdi bunlara, dana olanlara arpa besi yemi, silaj, saman, üstüne biraz daha çiçeği atacağım. Önce şu buzağların yemini getireyim.
Hoca bir ayarlayamadın şu sesi ya. Şimdi ayçiçeği vereceğim onlara biraz. Şöyle bir kova kadar. Arpa kırması, besi yemi, A kalite. Silaj, saman, bir de ayçiçeği tohumu küspesi veriyoruz. Ekstra bir de yulaf otu. Keyifler 10 numara. Yaza kadar idare ederiz ama yapmayacak herhalde. Mısırlara bak. İçi mısır dolu. Sapsarı. Bedava yem. Üreteceksin, üreteceksin. Etmezsen harbiden alınmaz mı? Hışt. Hışt. Evet arkadaşlar, bunların bakımını genelde babam yapıyor. Ben içeridekilerin ve şunların dışarıdaki kurbanlıkların. Danalarımız burada bu şekilde. Biraz hayvanlar büyüyünce yer daraldı. Zaten dardı da. Ama yapacak bir şey yok. Bir 2-3 ay daha böyleler. Kurbandan sonra onları öbür tarafa çekeceğiz. Burada 2 dişi, 3 dişi, 2 erkeğimiz vardı. 1, 2, 3 dişi, 2 erkek. Bunları ben bir ara satıyordum biliyorsunuz. Hatta ilana da falan koydum. Ama iyi para vermedikleri için, değerini vermedikleri için satmadım. Burayı da yapınca dedik yer olmazsa oraya alırız. Sıkıntı yok, kalsın. O şekilde kaldılar. Büyüyorlar bu şekilde. Şimdi kurbanlıklarımıza geçelim. Sen önden devam et. Ben arkadan geleyim. Kurbanlıklarımız da burada. Yes. Şu anda 4-5 kişi aradı geçen seneki müşterilerden. Yani ne zaman satışa başlayacaksın işte dedim. Abi daha yeni aldık hayvanları. Hayvanlar bir toparlansın. Zaten dedim ilk eski müşterilerimize göstereceğiz hayvanları. Çünkü içlerinde 4-5 yıldır bizde kesen var. Adamlar bize alışmış. Başka yere gitmiyor.
Fiyatlar böyle, yapacak bir şey yok. Bugün geçen videoda 200 liraya kesim kesmişler dedim. Yani hayvan kesmişler dedim. Bugün 215 liraya kesmişler yani. Her gün 5 lira 10 lira karkas üstüne koyuyor. Neden koyuyor? Hayvan yok. Piyasada hayvan yok arkadaşlar. Şimdi siz bu hayvanı sattınız, gidip yerine hayvan alacağınız zaman düşünüyorsunuz yani. Hayvan yok yerine almaya. Bulsanız da dünya para istiyorlar. İyi mal iyi para. Kötü mal da işe yaramıyor. Geçen yıl o kadar hayvan kesildi, inek kesildi. Karnında buzağı olduğu halde kesildi hayvanlar. Yapacak bir şey yok. Fiyatlar ister istemez yükselecek. Az olan bir ürünün fiyatı her zaman yükselir. Yani devam o. Fiyatları biz yükseltmiyoruz. Piyasa neyse biz o. Biz bu sene bir de geç aldık hayvanları. Şimdi herkes diyor geçen yıl, yani her yıl aynı yerden hayvan alıyorsun. Niye başka yerleri tercih etmiyorsun? Arkadaşlar ben yani aldığım kişi Tekin abi. Çoğu kişi bilir. Buradaki kurbancılar da bilir. Bizi izleyenlerin çoğu da bilir bu çevrede. Gidince arkadaşlar seçme imkanım var. Kapak atmayınca değiştirme imkanım var hayvanları. Ödeme kolaylığı da sağlıyor. Yani tabi şey yapmaz onu. Biz yıllardır nereden baksan biz öyle az fazla kurban alan birisi değiliz. Hatta siz de zaten videolardan biliyorsunuz. Biz ne zamandan beri onlar? Bir 2018 yılında aldık. 3 tane dana. 2019'da başka yerden aldık. 20'de başka yerden. 21, 22, 23 zaten 3 yıl üst üste ondan aldık. Hayvanlarda şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şu zamana kadar ki aldığım hayvanların hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şey olarak, gelişim olarak olsun, şey olsun. 1 lira 2 lira fazla olsa da bildiğiniz yerden almanız her zaman iyidir. Geçen gün kurbanlık bakımında çekmiştik gübreyi. Ne kadardı? Şimdi bakın ne kadar. Şu samanlı kısım, sarı samanlı kısımdaydı. 2 gün önce çektik videoyu. Danalarımıza da gene bakarız. Buraya baktıktan sonra. Şunu ben bırakayım şöyle. Samana da bakmadık ne kadar var diye ama az vereceğim gene. Ot yesinler, samanı pek bir işe yaradığı yok. Sadece hayvanı doyuruyor. Ve samanları varmış. Şşt. Çek kafayı. Şşt. Şimdi arkadaşlar içinizde yeni gelenler, bizim besi sistemimizi beğenmeyenler olur. İşte samanı serdi üstüne, silajı döktü üstüne, yemi döktü der. Ama biz burada geçen yıl şuraya bir dana bağlamıştım. Ben buraya getirdiğim canlı kilosunda hayvandan karkas kilo aldım. 350 kilo falan da hayvan. 336 kilo karkas aldım. Hatta onu da takipçilerimizden birine vermiştik.
Şu anda zaten biraz ayçiçeği veriyoruz. Ayçiçeği azaldı. Bir 20 küsür çuval ayçiçeği kaldı. O bitsin, hemen arpa ezme, besi bitirmeye geçeceğiz. Şimdi geçen yılki hayvanları hatırlıyorum. Yani kilolarını şöyle söyleyeyim. Gene bir kurbanlık bakım videosunda bunu yapalım. Buradan sayacağım. Karkas kiloları hepsinin aşağı yukarı aklımda. Gene buradan sayayım. Siz eski videoları izleyip oradan karşılaştırabilirsiniz. Biz bunu bu kurbanlık bakım videosunda yaparız gene. 347 336 334 kilo. Buradaki montafon 350 kilo gelmişti. Burada hangisi vardı ya? He, bunu tartmamıştık. O kendisi almıştı. Buradaki hangisiydi? He, o siyah dana. 339 kilo. Buradaki Eyüp abinin danası, Eyüp Alkan 290 kilo. Burada bizim kırmızı vardı. O da 332 kilo. Burada bir tane bizim kestiğimiz vardı. O da 320 kilo falan gelmişti herhalde. Tam hatırlamıyorum, bizim kesmiştik onu. Buradaki gene şey yapmıştı, tek almıştı. En baştaki de 335 kilo gelmişti. Gene hayvanları diğer videoda söyleriz. Onu bilmiyorum. Sisteme bakmam lazım. Bu ayçiçeğini pek her hayvan severek yemiyor. Biraz kokusundan. Ama akşam gene gösterirsek önlerinde hiçbir şey kalmıyor yani yeme dair. Tabi biraz saman kalıyor. Ama bana göre kokusu çok iyi. Ya oruçlu olduğum için kokusu iyi geliyor. Ama genelde yemlerin kokusu iyi oluyor. Hele ki süt yemi. Onda iyi koku oluyor. Ya bir saat sürer işte sağım. Onu ekle. 6'da çıkarsın. Erken ya. 5'e 10 geçe falan. Aziz Allah. Ulan bugün oruçluyuz, mide sıkıştırıyor ya. Bu yarım kalan tenekeyi de üstlerine ekliyorum arkadaşlar. Hayvanlar günlük tam 9 kilo net besi ve ATK yiyor. Ondan sonra arpa ezmeyle besi yemine geçeceğiz.
Yemek demişim. Ezan okunurken çalışmak pek şeyim değildir ama bugün iftar olduğu için Ramazan, sütçü erken geliyor. Tabi o adamlar da haklı kendince. Onlar da süt toplayıp köyü topluyorlar, oradan götürüyorlar. Tanka boşaltıyorlar soğuması için. Oradan evine gidiyorlar, anca yetişiyorlar. Buradan sonra hemen sağıma gireceğiz. Bu da sabahın yemi. Bunlar da arkadaşlar buraya aldığımız kurbanlıklar. Geçen gün bunları göstermiştik gerçi. Yine bir gösterelim videonun arasında 1-2 dakikalık dedik. Bunların gelişimi de şu anlık hemen hemen doldular. Holstein böyle olur. Fazla bir kilo almaz. Ama güzel danalar maşallah. Kurbanda hayırlısıyla inşallah müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Bir kapak göster bakayım. Kapağını göster. Bak bak. Heh. Kapak atmışsın. Buradan böyle arkadaşlar. Şimdi sağıma geçelim. Tamam ya. Memelikler yapıyor. Sağıma başladık arkadaşlar. Şimdi ilk başta hayvana böyle bir masaj yapıyoruz ki sütü indirsin aşağı diye. Sağıma hazır hale gelsin diye. Öbür türlü yaparsanız, direkt takarsanız ya sütünü geç verir ya vermez. Torbada biraz kalır. Kantar herkes de var. Çok diyor. Evet. Normalde biz çayır otu bağlamıyoruz hayvanlar için. Bunlar genelde koyunlar için, koçlar için, kuzular için. Ama bu çayır otu da büyükbaşa yaramıyor, şey yapıyor, ishal ediyor. Onları da bir çayırdan bağlamıştık, bir 30-40 balya falan olması lazım. Onları da ara ara veriyoruz karıştırarak bitsin diye. Bu yıl da kar küreyemedik, kar yağmadı. Yukarı köylere yağmış ama buralara yağmadı. Ben bunu kurbanlıklarını oraya götüreyim mi? Dur bakayım. Ha, bunu buraya koyayım. Saman yokmuş. Keşke 2 balya getirseydim. Bir balya da kurbanlıklara getireyim gideyim de. Onların yoktu. Bunların hepsine kaç para? 15 lira tanesi. Bunları Evet. çok değil mi? Çok değil. Şu akbaş 20.000 lira. Bu zamanda aldın 15 lira. 2 ay sonra 25.000 lira. Ben burada 7 tane danayı 55'e bıraktım. 7 tane danayı almadılar. Tanesi 8 liraya falan geliyordu. Neyse, maaşıma zam geldi herhalde. 750 yaptılar. Yalnız bir maaşın bir tane almıyor.
Yok ya, ben kafadan fiyat söyledim. Satılık değil. He? Hadi oğlum. Kaç? Evet arkadaşlar. Bunların son bir altlarını temizleyip otunu vereceğiz. İşlem bitmiş olacak. Kaç. Kaç. Şşş. Ya arkadaş sağa yanaş ya. Of. Dur lan. Fazlasını döküyorsunuz zaten. Gel sen de şuraya. Bu da arkadaşlar talaş. Buzağların altına atıyorum ki kuru tutsun diye. Ki çok güzel oluyor. Hayvanlar hiçbir şekilde altları ıslanmıyor. Görüyorsunuz zaten. Yanlarında falan yolunma da yok. Oha. Adam yarı etti, sen hala daha içeceksin. Bak ağzına alıyor, geri çıkar. Oğlum bir rahat dur lan. Hayvan arkadan dürtüyor ya. Şşt, git. Sen büyüdün artık, daha ne süt içeceksin ya? Evet arkadaşlar, buzağlarımızın sütünü veriyoruz. Bu dediğim gibi bir hafta olmadı, bir haftalık olmadı, 3-4 günlük. Şu 10 günlük falan. Onun zaten doğum videosu var. Öbürsü de bir ayı geçti hemen hemen. Buzağlara bu yıl ineklere hep şey attırdım. Simental attırdım. Böyle akbaş çıkıyor. O zaten simental ineğimizin danası. O anası da simental olduğu için saf çıkıyor simental.
Ama akbaşlar da simentelleri aratmıyor yani, et olarak da olsun, süt olarak olsun, zaten sütten fazla veriyor onlardan da. Şimdi son olarak kurbanlıklarımıza önlerini bir karıştıralım. Yemeyen olduysa yesin. Bunlar tamamen yemişler. Biraz da yulaf otu vereceğiz ama öncelikle atlarını bir temizleyelim. Ya da otlarını vereyim ya. Ya uğraşmayalım. Eş. Eş. Çok sert bir hayvansın ha. Eş. Altlarını temizleyeceğiz, gübrelerini alacağız. Talaşlarını atıp ışıklarını söndüreceğiz. Şşt, hışt, hışt, hışt oğlum hışt. Ya amma şımardınız ha. Geç şu tarafa. Hışt, hı.
Son olarak altlarına bir talaş atacağız. Ondan sonra işlem bitmiş olacak. Şşt. Evet arkadaşlar, bugünkü günlük işler videomuz da böyleydi. Tekrardan herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Elimizden geldiğince yine her şeyi göstermeye, çekebilmeye çalıştık. Bu videomuz da bu kadardı. Videoları beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.